Ben buradayım sevgili okuyucum. Sen neredesin? Oğuz Atay, Türk Edebiyatı'nda taşları yerinden oynatan o dev eseri tutunamayanlar da bize bu soruyu sorar. Bu kitap, alışılagelmiş bir olay örgüsüne sahip değildir. Bir ruhun, zihnin ve bir başarısızlığın anatomisidir. Hikaye, genç bir mühendis olan Selim Işık'ın intiharıyla başlar. Ancak bu bir son değil, Selim'in en yakın arkadaşı Turgut Özben için sarsıcı bir başlangıçtır. Bugün Turgut Özben'le birlikte Selim Işık'ın gizemli dünyasına, günlüklerine, yazdığı ansiklopedi maddelerine ve o meşhur tutunamayanlar kavramına yolculuk edeceğiz. Bu video modern hayatın sahteliğine, küçük burjuva alışkanlıklarına ve tutunmaya çalışan kalabalıklar içindeki o soylu yalnızlığa saygı duruşudur. Hazırsanız Ulrich'in rehberliğinde Turgut Özben'in içsel fırtınasına dalıyoruz. Turgut Özben, evli, iş güç sahibi, toplumun başarılı ve normal kabul ettiği bir mühendistir. Ancak yakın arkadaşı Selim Işık'ın intihar haberi Turgut'un o güvenli ve sıkıcı dünyasını paramparça eder. Turgut, Selim'i gerçekten tanıyıp tanımadığını sorgulamaya başlar. Selim neden öldü? Onu bu sona iten neydi? Turgut, Selim'in intiharının izini sürmeye karar verir. Onun geçmişteki arkadaşlarını bulur, sevgilisi Günseli ile tanışır ve Selim'in bıraktığı yazıları okumaya başlar. Bu araştırma süreci aslında Turgut'un kendi hayatıyla hesaplaşmasıdır. Turgut, Selim'i ararken aslında kendi içindeki o bastırılmış, evcilleştirilmiş adamı yani Turgut'u keşfeder. Selim'in dünyası o kadar dürüst, o kadar oyunbaz ve o kadar acı vericidir ki Turgut artık eski mühendis Turgut olarak kalamaz. Selim Işık romanın kalbidir. O, hayatın dayattığı kalıplara, samimiyetsiz ilişkilere ve sahte başarılara uyum sağlayamamış biridir. Her şeyi ciddiye alan ama aynı zamanda her şeyle dalga geçen bir oyun insanıdır. Onun için dünya, kurallarını başkalarının koyduğu ve kendisinin sürekli offside'da kaldığı bir maç gibidir. Selim'in arkadaş çevresiyle olan ilişkileri, Türk aydınının o dönemki kafa karışıklığını yansıtır. Metin, Süleyman Kargı ve diğerleri. Hepsi birer parça Selim'dir ama hiçbiri tam olarak Selim olamaz. Selim, Tutunamayanlar Ansiklopedisini yazmaya başlar. Bu ansiklopedide hayata eklemlenemeyen, beceriksiz, fazla gururlu veya fazla dürüst olduğu için dışlanan insanları kategorize eder. Selim'e göre tutunmak, bir parça yalan söylemeyi, bir parça maske takmayı gerektirir. O ise çıplak bir ruhla dolaşmayı seçmiştir. Romanın en ikonik ögelerinden biri Turgut Özben'in hayali uşağı Ulrich'tir. Ulrich, Turgut'un iç sesidir. Onun vicdanı, sağduyusu ve bazen de en acımasız eleştirmenidir. Turgut, modern hayatın karmaşasında boğulurken Ulrich'e sığınır. Efendimiz diye hitap eden Ulrich, aslında Turgut'un yalnızlığının en somut kanıtıdır. Efendimiz, insanlar neden bu kadar kötü diye sorar Ulrich. Turgut cevap verir. Kötü değiller Ulrich, sadece korkuyorlar. Bu diyaloglar Oğuz Atay'ın insanın en temel zayıflıklarını nasıl bir incelikle işlediğinin göstergesidir. Ulrich, Turgut'un selimleşme sürecindeki en büyük yoldaşıdır. Turgut, çevresindeki tutunanlarla konuşamadığı her şeyi Ulrich'le konuşur. Ulrich, modern bireyin kendi kendine konuşma ihtiyacının edebiyattaki en muazzam tezahürüdür. Tutunamayanlar sadece bir roman değil, içinde şiirlerin, tiyatro oyunlarının, ansiklopedi maddelerinin ve mektupların olduğu devasa bir kolajdır sevgili dostlar. Şarkılar bölümünde Selim'in çocukluğundan itibaren nasıl bir yabancılaşma yaşadığını manzum bir dille okuruz.
Oğuz Atay burada dili öylesine büker ve oyunlaştırır ki okuyucu hem güler hem de boğazında bir düğüm hisseder. Tutunamayanlar Ansiklopedisindeki Disconnectus erectus, dik duramayan yani tutunamayan insan maddesi kitabın felsefesini özetler. Bu tür sosyal hayatta beceriksizdir, yalan söyleyemez, duygularını saklayamaz ve sonunda kendi yalnızlığına çekilmeye mahkumdur. Selim Işık bu türün en asil örneğidir. Turgut, Selim'in bu metinlerini okudukça toplumun ona öğrettiği başarı tanımının ne kadar içi boş olduğunu anlar. Gerçek başarı belki de Selim gibi dürüstçe yenilmeyi göze alabilmektir. Selim'in hayatındaki en önemli kadın figürü Günsel'idir. Günsel'i Selim'i gerçekten seven ve onu anlamaya çalışan tek kişidir. Ancak Selim, sevilmeyi de bir tutunma biçimi olarak görüp korkar. O, sevgideki mülkiyet duygusuna, alışkanlıklara ve mutlu son beklentilerine karşı çıkar. Günseli ile Selim arasındaki ilişki aslında iki yabancının birbirine değme çabasıdır. Selim, Günseli'ye yazdığı mektuplarda kendi yetersizliğini ve korkularını itiraf eder. "Beni hemen anlamalısın," der Selim. "Çünkü ben kitap değilim. Çünkü ben öldükten sonra kimse beni şerh edemez." Bu cümle Selim'in varoluşsal acısının zirvesidir sevgili dostlar. Anlaşılma ihtiyacıyla anlaşılamayacağına dair olan kesin inanç arasındaki o uçurumda yaşar Selim. Romanın sonunda Turgut Özben, Selim'in hayatını tamamen çözdüğünde ya da çözemeyeceğini anladığında radikal bir karar verir. O da artık tutunamaz. Karısını, çocuklarını, mühendislik unvanını ve tüm küçük burjuva konforunu geride bırakır. Bir trene biner ve belirsizliğe doğru yol almaya başlar. Finalde Turgut, trendeki kompartımanında yalnız kalmak ister ama insanlar sürekli içeri girip çıkar. En sonunda Turgut, kendi içindeki Selim'i ve Ulrich'i yanına alarak hayatın dışına çıkar. Turgut Özben ölmüş müdür yoksa yeni bir hayata mı başlamıştır? Bu sorunun cevabı okuyucuya bırakılır. Ancak kesin olan şudur: Turgut artık o eski Turgut değildir. O artık bir tutunamayandır. Oğuz Atay romanında bize şunu söyler: tutunmak bir yalandır. Tutunamamaksa insanın en çıplak ve en onurlu gerçeğidir.